Denizlerin ortasında, dev dalgaların arasında dimdik duran bir yapı düşünün. La Jument, Fransa'nın batısındaki en tehlikeli deniz fenerlerinden biri olarak biliniyor. Fırtınaların hiç eksik olmadığı, gemiciler için büyük bir tehlike arz eden bu deniz feneri, sadece konumuyla değil, hakkındaki ilginç iddialarla da gündeme geliyor. Peki bu fenerde yaşayanlara gerçekten yılda 1,2 milyon dolar ödeme yapılıyor mu? Bu gizemli deniz fenerine dair merak edilenleri gelin birlikte keşfedelim. La Jument Deniz Feneri, Fransa'nın kuzeybatısında Atlantik Okyanusu'nun hırçın sularına bakan Britonya bölgesinin açıklarında yer alır. Bu fener özellikle güçlü akıntıları ve dev dalgalarıyla ünlü Iros Denizi'ndeki Ussand Adası'nın kıyısına yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir kayanın üzerine inşa edilmiştir. Burası Atlantik Okyanusu'ndan İngiliz kanalına giriş yapan gemiler için stratejik bir geçiş noktası olduğundan yoğun deniz trafiğine maruz kalmıştır. Ancak bu bölge deniz koşullarının son derece sert olması nedeniyle denizciler tarafından her zaman zorlu ve tehlikeli olarak bilinmiştir. Tarihte birçok gemi kazasının yaşandığı bu bölgede 19. yüzyılda pek çok gemi şiddetli fırtınalar ve gizli kayalıklar nedeniyle alabora olmuştur. Yalnızca 1888 ile 1904 yılları arasında burada 31 gemi enkaza dönüşmüştür. Özellikle 1888'de La Jument adlı bir geminin batması bu bölgede bir deniz fenerine olan ihtiyacı daha da acil hale getirmiştir. 19. yüzyılın sonlarına doğru bölgede sıkça yaşanan felaketleri önlemek amacıyla bir deniz feneri inşa edilmesine karar verildi. Bu önemli projeye deniz koşullarının tehlikelerini ve sık sık meydana gelen gemi kazalarını gözlemleyen bir Fransız iş insanı maddi destek sağladı. Böylece 1904 yılında La Jument adı verilen büyük bir kayanın üzerine deniz fenerinin inşası başlandı. Ancak şiddetli akıntılar, gelgitler ve kötü hava koşulları kayaya erişimi oldukça zorlaştırdı. İlk yıl çalışma yalnızca 52 saat sürdü ve bu durum inşaatın ilerlemesini yavaşlattı. Deniz fenerinin yapımı zorlu koşullar nedeniyle ancak 1911 yılında tamamlanabildi. La Jument Deniz Feneri bölgedeki deniz güvenliğini etkili bir şekilde arttırdı. Ancak Britonya'nın batı kıyısındaki sular sık sık şiddetli fırtınalar, büyük dalgalar ve güçlü akıntılarla Avrupa'nın en tehlikeli denizlerinden biri olmaya devam ediyor. Bölgedeki meşhur fırtınalardan biri 21 Aralık 1989'da meydana geldi. İrlanda'dan gelen bir alçak basınç cephesi, fırtına kuvvetinde rüzgarlar ve 20 ila 30 metre yüksekliğindeki devasa dalgalar getirdi ve bu dalgalar deniz fenerine çarptı. Fotoğrafçı Jean Guichard son derece tehlikeli uçuş koşullarına rağmen helikopteriyle La Jument deniz fenerine ulaştı. Fenerin bekçisi Theodore Malgorn helikopterin sesini duyup kapıya çıktığında dev bir dalga yükseldi. Guichard dalga kuleye çarptığı anda dünyaca ünlü bu fotoğrafı çekti. Bekçi Malgorn dev dalganın feneri yutmak üzere olduğunu fark edip içeri koşarak hayatını kurtardı. Bir röportajında kapıdan biraz daha uzakta olsaydım kuleye geri dönemezdim ve bugün ölmüş olurdum. Denizde oynayamazsın açıklamalarında bulundu. La Jument Deniz Feneri özellikle 1989'da fotoğrafçı Guichard'ın helikopterden çektiği ve deniz feneri bekçisi Malgorn'un kapıda durduğu anı yakalayan ünlü fotoğrafla dünya çapında tanınır hale gelmiştir. Son zamanlarda ise La Jument Deniz Feneri'nde bir yıl boyunca 1,2 milyon dolar maaşla çalışacak bekçi arandığı iddiasıyla gündeme gelmektedir. Ancak La Jument Deniz Feneri 26 Temmuz 1991'de otomatikleştirilerek uzaktan kontrol edilmektedir. Yani 30 yılı aşkın bir süredir bir bekçiye ihtiyaç duyulmamaktadır. Fransız bir haber kaynağına göre iş ilanı nedeniyle yetkilileri arayarak bilgi talep edenler bile olmuş. Fransa'daki çeşitli kamu, basın ve doğrulama kuruluşları ise 1991 yılından bu yana otomatik hizmet veren La Jument Deniz Feneri'nde bir bekçinin görev almadığını ve böyle bir bekçi ilanının bulunmadığını açıklamışlardır. Peki dünyanın en zor mesleği olarak belirtilen bir bekçinin en fazla 9 gün dayanabildiği, sürekli dev dalgalar ve kuvvetli rüzgarlarla karşı karşıya kalacağınız bu işi yıllık 1,2 milyon dolara siz yapabilir miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.